Şehrin merkezi konumundaymış burası. Bizim Türkçemize en yakın, Türkçenin konuşulduğu yer olarak geçiyor burası. Arazım Türkmenistan ana yurtu bulan. Kayda öğrendin Türkçe. Türkiye'ye görüyorum. Ha, gittin mi? Yok. Gitmedi. Serial görüyorum. Serial ha. Hangisini görüyorsun? Çukurunu. Burada bakın farklı kumaşlar satılıyor, rengarenk desenli. Şöyle kale kapısını kale yapmışlar. Şimdi yaşadığım ilginç bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bu arada şunu söyleyebilirim. Yani Orta Asya ülkeleri gerçekten çok misafirperver. Özbekistan'ın bu turistik yerleri benim için sınıfta kaldı insan olarak. Çok ticari bir ilişki var burada. Selamlar dostlar. Özbekistan'ın Hiva şehrine geldim ben. Burası Harezm bölgesine bağlı bir şehir. Yine tarihi yerlerden bir tanesi. Şöyle iç kale. İç kaleye girmeden önce size bir dışarıdan böyle göstereyim dedim görüntüsünü. Buraya gelip şey yapabiliyorsunuz işte hani. Genelde gezilecek yerlerin hepsi kalenin içerisinde bulunuyor. Biz de buraları keşfedeceğiz beraber. O videoda fazla çok artık Buhara ve Semerkant'taki gibi yapılara böyle çok şey yapmayacağım. Biraz daha böyle spontane takılmaya çalışacağım yani bu videoda. Bakalım bizi neler bekliyor. Hava biraz şu an güneş kendini gösteriyor ama bugün çoğunlukla bulutlu ve soğuk. Soğuk artık yani havalar burada. Kasım ayındayız. Bakalım bugün neler yaşayacağız beraber. Bakın pazarın içinde, kalenin içinde hediyelik eşyaların satıldığı yerler var. Bunları zaten tüm şehirlerde görebiliyorsunuz. Selamünaleyküm. Görebiliyorsunuz bunları. O yüzden hani daha çok ilginç gördüğüm şeyleri göstermeye çalışacağım. Her video aynı olsun istemiyorum çünkü. İnsanlar da sıkılmasın sürekli izleyenler. Bu kıyafetler çok meşhur zaten Özbekistan'da. Çok rağbet görüyor. Gelince yine bu şehirlerde çok fazla el işçiliğini görebilirsiniz. Çizimler var. Sonra demir bakır işçiliği var. Onun dışında minyatür var. Birçok şey var yani. Selamünaleyküm. Kandaysınız. Ya bu içeri şehirde yani kalenin içinde çok fazla şey var. Hem hediyelik dükkan hem çalışılan yerler. İşte medreselerin bulunduğu, camilerin bulunduğu, minarelerin, tarihi yapıların hepsinin bulunduğu yerler buralar. İşte bazıları turistik yer olarak hizmet veriyor. Restoran veya işte hediyelikçi. Kimisi de işte tarihi öneme sahip olan yerler. Böyle beraber gezelim. Ama çoğu yer yani şey arkadaşlar, turizm amaçlı kullanılıyor. Yani turizm bölgesindeyiz normal olarak. Size şimdi şöyle yapıları göstereyim hem. Burası mesela seramik ve kilim workshop'uymuş. Atölyeleri görebiliyorsunuz. Atölyeler ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Çünkü ben önceki videolarda bunları göstermeye çalıştım. Buhara'da özellikle ya da Fergana'da işte ipek işçiliği gibi, halı işçiliği gibi onları zaten gösterdim. Dediğim gibi bu videoda biraz böyle spontane takılmaya çalışacağım. Selamünaleyküm. Bugün cumartesi günü. O yüzden farklı yerlerden gelen turistler de vardır diye tahmin ediyorum. Bakalım beraber gezelim. Sokaklar böyle hep. İçeri şehirde dolaşırken gerçekten geçmişte dolaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz tamamen. Neden? Çünkü tamamen yani otantik bir yapısı var buranın. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde zaten 250 tane farklı ev bulunuyormuş. Tamamen kerpiçten inşa edilmiş bir yapı. İçeride çeşitli minareler, medreseler bulunuyor. Zamanın okulları bugün farklı şekilde hizmet veriyor buralar. İleride yine bir şenlik var. Ben buraya dün geldim. Dün geldiğimde içeride çok fazla işte düğün şeyleri vardı. Gelinlikle vesaireyle gelip herkes yakınlarıyla gelmiş. Fotoğraf, video falan çekiyorlardı, eğleniyorlardı falan. Herhalde
Burada gelenek gibi bir şey. Evlenenler geliyorlar, buraya da ziyaret ediyorlar. Hala burada bir şeyler var yine. Muhtemelen düğün diye tahmin ediyorum. Biz bakalım bir. Burası Cuma Camii, Cuma Mescidi olarak geçiyor. Önemli yapılarından bir tanesi Hiva'da. 213 tane sütundan oluşuyor. Bakın tahta sütunlardan oluşuyor. Tamamen ahşap işçiliğini güzel bir şekilde görebileceğiniz bir yer burası. Buradaki her bir sütun farklı ağaç oymacılığı tekniğiyle işlenmiş. Bazıları 1000 yıldan eski olduğu söyleniyor bakın. Yani şimdi ben içeriye giremeyeceğim burada. Niye gireceğim mi? Açıklayacağım şimdi size. Bilet almanız gerekiyor buraya girmek için. Fiyatını sordum. 200.000 som dediler. O da 16 dolar ediyor. Öyle bir para veremem yani. Kusura bakmasınlar. Ama genelde Hiva'da bildiğim kadarıyla bu aldığınız bilet tüm turistik alanların içerisine girmeniz için yeterli. Ben genelde Semerkant'ta alıp girmiştim. Fakat hani çoğu benzer yapılar. Böyle farklılıklar olsa da birçoğu benzer. Hepsine bütçe ayıramıyorum. Özel böyle mimari veya merakınız varsa, bu tür şeylere ilgiliyseniz girip ziyaret edebilirsiniz dostum. Zaten birçok yapıyı kalenin içerisinde dışarıdan ücretsiz bir şekilde görüp izleyebiliyorsunuz. Bu bölgenin Harazm bölgesi olduğunu söylemiştim. Burası işte geçmişte Harazm Türklerinin yaşadığı yer. Aynı zamanda Türkmenistan sınırına çok yakın. O yüzden de hani bizim Türkçemize en yakın, Türkçenin konuşulduğu yer olarak geçiyor burası. Şöyle güzel manzarayı izletirken konuşayım. Yani ben bazılarıyla konuşmayı denedim. İyi anlaştıklarım da oldu. Hani bazı anlaşma sıkıntıları yaşadıklarım da oldu ama bu biraz daha eskide kalmış diye söylediler bana. Önceden daha iyi anlaşılabiliyormuş. Şu anda hani biraz o kaybolmaya başlamış. İşte insanlar burada çünkü daha fazla Özbekçe de konuşuyorlar. Onun dışında işte Türkmenistan'a yakın. Zaten Türkmence Türkçe'yle daha benzer. Özbekçe de aynı ama bu bölgede yaşayan Harazm Türklerinin daha çok işte Türkiye Türkçesine benzediği söyleniyor. Evet, bu önünde durduğum yapı arkadaşlar Kalto Minor minaresi. Yani gerçekten benim gördüğüm en ilginç ve etkileyici minarelerden bir tanesi. Onun hakkında biraz bilgi vereyim size. Hiva'nın en dikkat çekici yapılarından birisi olarak geçiyor burası. O yüzden de aslında en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Bu yapıyla alakalı şöyle bir rivayet, bilgi var. Onunla paylaşayım. Bunu normalde bir önceki videoda Buhara'yı ziyaret etmiştik. Oradaki minareden daha yüksek yapılması planlanıyormuş zamanında. Fakat bazı rivayetlere göre bu minareyi inşa eden kişi Buhara'ya kaçmış. O yüzden yarım kaldığı söyleniyor. Farklı bir rivayete göre oradan daha yüksek planlanıyor fakat daha sonradan işte Buhara'dakinden yüksek olmasının denilerek bu şekilde bırakılıyor. Böyle çeşitli farklı rivayetler var. Hangisi doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Ben de sizlerle bildiğim şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Fakat gerçekten hani burada içeride dolaşırken kendinizi böyle çok farklı, otantik bir yerde hissediyorsunuz. Özellikle şu yer konusu da mesela daha uyumlu olmuş. Buhara'da gezerken mesela bazı yerlerde asfalt vardı. Orada da böyle Eskişehir'de bunlar kullanılsa mesela daha otantik gözükebilirdi. Şeyi de hissediyorsunuz. O konuda da yalan söylemeyeyim. Şimdi her yere bakıyorsunuz burada. Güzel yapılmış, güzel restore edilmiş veya güzel inşa edilmiş yapılar var içeride. Ama içeriye bir girdiğinizde böyle şey de hissediyorsunuz kendinizi. Disneyland'daymış gibi de hissediyorsunuz. Sanki her şey yapaymış da siz bir parka girip o parkın içinde dolaşıyormuşsunuz gibi bir his de var açıkçası. Buhara'da da aslında o otantikliği daha yoğun hissetmiştim. Buradan beklentim biraz yüksekti ama dün gezdikten sonra böyle bir fikir de oluşmadı değil. Şimdi bu medrese mesela günümüzde artık restoran olarak hizmet veriyor. Kapıya bakabilirseniz ahşap işçiliğini çok güzel bir şekilde görebilirsiniz. Yani çok detaylı. Bu görüldüğü üzere epey eski duruyor ama bayağı tozlar var üzerinde. Yani burada işte seramik, çini, ahşap, yani bu tür şeylere, el sanatlarını, bakırı, bunları çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar.
Yani şimdi ben artık Semerkant, Buhara, 3. noktam Hiva oldu. Özbekistan'da bir süre gezdikten sonra aslında bazı şeyler artık size şey gelmeye başlıyor. Aynı gelmeye başlıyor. Bir yerden sonra sıradanlaşıyor bu. Yapılar tabii ki hepsi kendine özgü özellikleri ve özgünlükleri var. Fakat Güney Amerika'da da işte uzun zaman gezdikten sonra kültür veya gördüğüm şeyler aynı gelmeye başlamıştı. Sıradanlaşmıştı, o yüzden heyecanımı yitirmeye başlamıştım. Burada da biraz öyle olmaya başladı. Ne kadar güzel olsa da yani şeyiniz azalıyor yani bir yerden sonra. İlginiz, alakanız azalıyor yerlere. Şimdi Muhammed Emin Han Medresesi'nin önündeyiz arkadaşlar. Burası Hiva'nın en büyük medresesi olarak geçiyor. Kalon Minar'ın hemen yanındaki medrese. Yani 125 odası var, öğrenci odası, talebe odası. Fakat günümüzde ne olarak kullanılıyor artık burası? Otel olarak kullanılıyor. İçeride resepsiyon falan var hatta. En çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Hatta burası, bakın şurada Orient Star Hiva Otel diyor. Gelip de böyle bir yapıda kalmak isterseniz mesela, ne bileyim, ilginç bir tecrübe olabilir. Hayatınızda kalabileceğiniz en ilginç otel deneyimlerinden biri olabilir herhalde. Şimdi normalde benim araştırdığımda şey yazıyordu. Giriş kapısının üzerinde bir güneş saati olduğu ve günümüzde hala bunun doğru zamanı gösterdiği yazıyordu. Fakat ben öyle bir şey göremedim. Şurada mesela minare ile medrese arasında bir bağlantı köprüsü gözüküyor. Bu yapı, bu medrese 1850'li yıllarda yapılmış. Yani aslında bakıldığında çok çok eski yüzyıllara dayanmıyor ama sonuçta bugüne kadar gelmesi de ayrı bir güzellik. Evlenenler geçiyor buradan. Göstereyim size. Seviyorlar ya burada video çekmeyi, ziyaret etmeyi evlenince. Hoşlarına gidiyor. Herhalde burada gelenek gibi bir şey. Burada evlenenler gelip buraları ziyaret ediyorlar. Evet, şimdi de bir diğer farklı yapı İslam Hoca Minaresi'ne doğru ilerliyorum arkadaşlar. Burası da Hiva'da yine ziyaret edilen başlıca noktalarından bir tanesi. Çünkü burası Hiva'daki en yüksek minare. 57 metre uzunluğunda, 1910 yılında inşa ediliyor. Maalesef şu an güneş tam minarenin arkasında olduğu için üzerindeki işçilikleri detaylı olarak göremiyorsunuz dostlarım. Gün batımında tekrar gelmeye çalışacağım ben buraya. Akşam tekrar gelip bir de şehre size akşam göstermeye çalışacağım, içeri kaleyi. Burası için şöyle ilginç bir bilgi var. Onu söyleyeyim size, onu paylaşayım. Şöyle yüzüm aydınlık olsun. 118 basamaktan oluşuyormuş buradaki minare ve bunun nedeni insanlar buraya karanlıkta çıkarken işte basamakları rahatça sayabilsinler diye. Bilmiyorum artık ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Böyle bir bilgi var. Hemen önünde yine insanlar fotoğraf çektiriyor gelinlik ve damatlıkla. Yani çok fazla, 4-5 tane herhalde ayrı ayrı çift gördüm. Burası gerçekten film stüdyosu gibi. Yani güzel de bir anı olur aslında, hani gelip buraya çekim yaptırmak isterseniz. Biz de kardeşlerimize mutluluklar dileyelim. Yani buraya geldiğinizde yani inceleyeceğiniz şeyler daha çok işte üzerindeki işçilikler oluyor arkadaşlar. Yani buradaki seramikler, çiniler gerçekten döneme ışık tutmuş, kullanılmış. Bakın Arapça şeyler yazıyor mesela buradaki ahşap işçiliğinde. Yine buradaki ahşap işçiliği muhtemelen çok eski. Yani tahtanın eskiliğinden anlayabiliyorsunuz. Ya buralarda gerçekten dolaşırken tarihte yolculuk etmiş gibi hissediyorsunuz. Burası da sanırım ücretli. İçeride bir turnike şeyi var çünkü giriş için. Minare de çok görkemli açıkçası. Üzerinde kaç tane şerit var farklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sanırım. Bu Buhara'dakinde de aynı şekildeydi. 13 tane farklı şerit bulunuyordu. Farklı, her biri farklı çizimlerde, farklı desenlerde. Herhalde bu 13'ün o zamanlar farklı bir sembolü mü vardı artık bilmiyorum. Bilenler yazarsa sevinirim. Biz de öğrenmiş oluruz. Ben kendi araçlarım kadarıyla size bilgi vermeye çalışıyorum. Yapıları söylemiştim ya girerken. Kale kerpiçten oluşuyor diye. Burada detaylıca görebilirsiniz. Yani kerpiç ve samandan oluşup buraları inşa etmişler. Tabii tuğla kullanılan yerler de var. Yapılarda genelde tuğla kullanılmış. Fakat kale duvarları genel olarak kerpiçten inşa edilmiş. Bunu söyleyebiliriz. Evet, şu anda önünde bulunduğum yapıda arkadaşlar Konya Ark Sarayı olarak geçiyor. 17. 19. yüzyıllar arasında yapılmış ve hizmet vermiş. Şu an günümüzde artık
farklı şekilde kullanılıyor tabii ki. Yani şimdi burası için şöyle şeyler söyleyebiliriz. Burası aslında kalenin içinde bulunan ayrı bir kale gibi. Yani şehir içinde şehir gibi düşünebilirsiniz. Yani buranın içerisinde zamanında işte saray, mahkeme, cami, darphane ve zindan bulunuyor. Yani aslında şehrin merkezi konumundaymış burası. O bakımdan önemli bir yer. Onu söyleyebiliriz. Bakın şu karşımda bulunan restoranın adı Teras Restoran. İnsanlar oraya genel olarak muhtemelen eski şehri görmek için çıkıyorlar diye tahmin ediyorum. Ben de şimdi bir çıkıp bakacağım. Bir de yukarıdan görelim. Burada İpek Müzesi varmış. Muhtemelen İpek'in yapım yolculuğunu gösteren bir müze. Fergana'da gitmiştim ben. Merak edenler olursa o videomu izleyebilirler. Şimdi bir çıkıp yukarıdan bir bakalım nasıl bir manzara var. Evet, terasa çıkınca böyle bir manzara karşılıyor arkadaşlar. Allah, daha güneşin güzel olduğu saatlerde çıkılıp izlenebilir. En azından hani kuş bakışı olmasa da biraz daha yüksekten nasıl bir yerde olduğunuzu daha güzel görebiliyorsunuz. Fakat şu an ışık çok kötü maalesef bulutlardan dolayı. O yüzden size bu güzelliği gösteremiyorum. Bakın kale surları ta ileride. Ben görebiliyorum. Bakın burası da kalenin dışarıdan görünümü. Kalenin burçlarını görebilirsiniz. Üst taraflar kerpiç yapılmış, alt kısımlar taşlardan. Selamünaleyküm. Bayağı böyle ileriye doğru ilerliyor. Şimdi taksi aldım. Lokal pazara gidiyoruz buradaki. Biraz pazar gezelim. Bir de yemek için deneyeceğim şeyler varsa onlara bakmak istiyorum. Var çünkü burada gördüm de restoranlar biraz tuzlu tabii. Pazar etrafında illaki oluyor. Asıl amacım aslında yemekleri denemek. Taksiler burada genelde uygun fiyatlı. 2-3 kilometre gideceğim. Yani yarım dolar falan tutuyor. Öyle söyleyeyim. Bahadır. Bahadır Tortop. Aleykümselam. Instagram'da mı? YouTube'da. He, YouTube'da mı? Türkçe bile yersin abi. Düşünürsün Türkçe. Düşünerseniz ha az mı? Bahadır Tortop. YouTube'dayken. YouTube'da ha. Kandaysınız. Türkiye mi? Türkiye. Bahadır Tortop. Bahadır Tortop. Evet. Ama o Kirilce yazıyor. Ben sana yazayım dur. Abilerim sağ olsunlar YouTube'dan takip ediyorlar beni. Kırgızistan'dan. Selam söylüyor musunuz Türkiye'ye? Salam Türkiye. Türkiye'ye selam. Türkiye'ye salam. Aleykümselam. Özünüz yakşı. Yaxşı. Yakşı. Bakalım pazarı gezeceğiz. Güzel. İşte insanlarla teması genelde böyle yerlerde kurabiliyorsunuz. O da güzel oluyor. Ben de seviyorum. Rahmat abi sağ olasınız. Salamat. Aleykümselam. Meyman mı bize? Ha? Gezeceğim pazarda. Rahmat. Bakalım şimdi şaşlıklar burada başladı bakın. Selamünaleyküm. Kandaysınız? Kaçı son? 16 bin. Samsa var mı? 12 var. Ha. Tavuk da mı var? Tavuk kança son? 20. Tamam. İçeride mi yiyoruz? İçeride oluyor mu? Bir tane ben tavuk alayım. Size zahmet. Bir tane yiyelim. Bakın hemen insanla teması kurduk. Gördünüz mü? Diğer yerlerde olmuyor bu iş. Buraya gelince burada güzel oluyor. Bakın burada döneri böyle farklı şekilde servis ediyorlar. Gamburger diye. Kardeş hazırlıyor şimdi. Göstereceğim size. Pideyi kesiyorlar böyle. Ha? Tüsünmedin mi? Sürmedim. Tüsünmedin mi? Bak kesiyor pideleri. Sonra içine döneri koyuyor. Ona da gamburger diyorlar değil mi? Gamburger. Yapsın bakalım bir tane göstereyim. Kaça som gamburger? 13. 13 mi? Böyle iki tane mi? Bir tane mi? Bir tanesi 13 mi? Tamam yap bir tane belki ben de alacağım sonra. Gösterelim nasıl yapıyor. Çiğ süper buna. Gamburger ha? Da hamburger. Ya salson mu sana? Ha koysun. Koy koy al. Biraz da koysun. Böyle mi bir tanesi? Sana fıstık da. Bu sos aldı. Ha, ısıtıyor bir de ekmeği sonra. Oh. Bu Türk dostumuzda aşağı 30 lira pardon. Bu uylanmayan xoraz, bir hamburger. Suyunu da koydu. Rahmat. Bu oldu tamam. Yeter. Gösterdik daha da göstermeye gerek yok. Deneyelim bakalım nasılmış. Vallahi çok iyi ya. Et çok lezzetli.
Bunu içine salabilirsem. Rahmat. Evet. Şaşlığım geldi, tavuk, soğan karışımı. Yanında az önce şöyle soslar getirdiler burgerın yanında. Güzeldi o da. Hoşuma gitti. Et bayağı lezzetliydi. Şimdi bunu yiyeyim. Müzik çalıyor arkada. O yüzden şeye giriyor. Evet, yemeği yedik. Şimdi pazarı gezmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Bir de Hiva'nın pazarını görelim ya. Her yerin pazarını gördük. Burada ne fark varmış, bir de buraları görelim. Güzel ya, burada Türkiye'den gelince yine bayağı ilgi oluyor. Türkçe konuşanlar da var. Az önce konuştuğum birileriyle de. Her zaman gösteremiyorum çünkü insanlar bazen çekmemi istemiyor ya da rahatsız olabiliyorlar. O yüzden bazen böyle size anlatmaya çalışıyorum. Gidip de çalışanlar var, öğrenenler. Selamünaleyküm. Kandaysın abi. Yaxşı. Yaşlısın. Yaşlı. 40, 75, 65. Yok yok. Yok valla. Bir tane ver. Deneyelim. Yakşı mı bunlar? Üzümler ha? Türkiye'den. Türkiye o Ha. kardeş. Kardeş ha? Oldu mu Türkiye'den? Yok. Yok. Varmadın ha? Hivalı mısın sen? Yok Samarkand. Samarkand ha. Burada çalışıyor mu? Yaşıyorsun. Orada kılamam. Ha. Semerkant'a gidiyor mu? Oldum ben orada. Buhara'dan önce Semerkant'ta oldum. Samarkand. Zor mu? Zor. Bir bakalım. Ama Buhara daha zor. Bukhara hazır. Buhara zor. Semerkant da zor, Buhara daha zor. Çok zor. Yok. Samarkand zor. Semerkant zor mu? Samarkand zor. Hiva? Xiva ham zor. Samarkand undan ham zor. Çünkü kindik qonimiz to'kilganda. Ha, senin orada. Çünkü orada doğdun değil mi? Ha. Adın nedir? Azamat. Azamat. Bahadır bende. Bahadır. Bahadır Bey. Bahadır. Türkiye. Türkiye. Hmm. Хаrizmski понимаешь? Ne diyor? Harazmcha söylersen mi diyor. Ha, biraz düşünürüm. Ota yurt. Yok işte Azerbaycan Türkler Ha, benzet, okşaş, okşaş. Okşaş bular. Okşaş. Türkmenler var. Özbekçe. Türklerde Türkiye'nin ota yurtida Xorazm. Burası Harazm. Harazm Türkleri. Xorazm Türkmenistan ana yurtu bular. Ana yurdu, evet, duydum ben de onu işte. Buranın Türkçesi daha çok okşaş diyorlar. Что ты делаешь здесь? Hı? Что ты делаешь? Buraya mı? Seyahatçı, gezmeye geldim, turist. Ha, turist mi? Ha, turist. Ya hazır bir yerde ballarını okutup yurttu da nimeler. Sizin balalar. Ya bizlerin ballarını bana bu nimeler. Çocuklardı. Ha. Çocuklardı. Mektepte damılla bular. Hmm. Ya Kardeş çocuklar. Çocuklar, balalar ha. Çocuklar. bana şular ustazlar bana şular. Onlar başka. Bunlar neler bunlar? Onlar Hindistan. Hindistan ister. Ha. Şimdi Hindistan bu. Özünüz yakşı mı? Özümüzü yakışıklı da. Maşallah. Maşallah zor aga. Konuşuyorum ben de okşaş. Abi zor. Ha turist Zor. olup geldin. Ha, geziyorum böyle. Semerkant, Ya Buhara. endi magara. Sizde Türkiye'de ham bir yer çıraylı. Şunun için berlerini nima qilmanglar. Hali beram sekin nima qilinib kelyapti zo'tirib. Yangilashib. Yangi O'zbekiston deb aytadi-ku. Hali endi chiroyli bo'lib keladi. Hmm. Sizlar yana berlarni mana unaqa musor ekan, unaqa tashqarida o'tiribdi ekan, unaqa deb nima qilmanglar. Xiva bu yerlar arzonda, lekin Samarqand qimmat. Ha. Puli qimmat. Bu yerlar arzon keladi. Sizlarga как чувствуете здесь? Kaç? Чувствуешь как? Ne diyor? Shunday o'zbekcha gapiramiz. Yo. Özbekçe düşünürüm biraz da. Yerni, tozaligini, chiroyli emasligini qanaqa qilib yuribsan sen o'zing? Yo zo'r deyapti. Zo'rmi shu yotishi? Yo yaxshi-ku. Zor bunlar Yo, zor. mana u Ne? yana musullar yotibdi-ku. Ha, çöpleri mi diyorsun? Çöpleri mi? Yo, musullar masalan yotibdi-ku mana. Aqllar aka. Musul. Chiroyli emas, masalan, ko'cha, kuy chiroyli Ha. emas-ku. Sizda Turkiyada hamma Yo yer bor unaqa joylar. Bor Turkiyada. Shunaqa Bormi? joylar bormi sizda ham deyapti. Çöp mü? Yol mu? Yo'q mana. musur. Musul ne? Mana yotibdi-ku mana. Çöpü mü diyorsun? Çöpleri mi diyorsun? Musullar, Ha, musur çöpte, bizda. çöpte. Çöp mü? Gryazny. Ben Rusça düşünmem. Ha. Rusça bilmiyorum. Ruski. Mana chiroyli emas-ku bu, chiroyli. Hmm. Tushunasan chiroyli emas? Ne? Shroy. Hoşroy? Go'zal. Güzel ha, güzel. Go'zal emas-ku masalan. Güzel. O sentralni yo'l masalan chiroyli. Çırayla. Siloldan kirish Ha. keladida, ish olingan. Yakşı, zor. Türkiye'de zor. Turkiya chiroyli axir bari.
Bizlerinki diyemez. Verdiğin bar takamazlar. Sizin de güzel olacak. İndi olacak. İndi olacak. İndi olacak. Ha. İndi bu. Yavaş Bu- yavaş. Bunu Az az. Bu Ha? imparmasyon. Muhabbetler böyle başlıyor ya. Sonra konuşuyoruz. Burada pazar genelde sokak üzerinde herhalde de az önce bana dediler ya şey var dediler. Ha, şimdi girişe geldik galiba. Şuradan girelim mesela pazara. Rambay. Rambay. Ha, buradan giriliyor aynen. Ha, burada da varmış açtık. Selamünaleyküm. Kaç son bunlar? 25 bin. Bu 25 mi? Bu? 8 bin. 8 mi? Rahmat. Burada fiyatlar biraz daha farklı. Ha, bakın burada etin kilosu 80 binmiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız abi? İyi, siz nasılsınız? İyiyim kardeş. Kardeş ha? Kardeş. 80 bin mi kilosu? 80 bin evet. Ha. Koş mu? Koş. Zor ha? Bana getirin Çok güzel. Çok güzel. Kayda öğrendin Türkçe. Türkiye'ye geliyorum. Ha gittin mi? Yok. Gitmedi. Serial görüyorum serial. Serial ha? Hangisini görüyorsun? Çukurunu. Çukur. Kurtlar Vadisi'ni görüyor musun? Da çok izliyorlar. Adın ne? Alişir. Erişir. Bahadır bende. Bakadır. Rahmat kardeş. Sağ ol. Sağ olasın. Rahmat. Burada bizim dizilerde... Aliço. Dizilerde ilgi çok. İzliyorlar kadın erkek. Kadınların izlediği farklı, erkeklerin farklı. Bakın bademler. Kabuklu satılıyor burada genelde. Şekerlemeler. Kuru yemişler. Burada da salatalar. Selamünaleyküm. Bunları deneyemedim ya bir türlü. Hep görüyorum ama. Uygur mu bu? Kore mi? Bu. Uygur mu? Ha. Türkiye? Türkiye. Ha. Türkçe düşünürüm. Düşünürüm. Ha. Yabancı değilim, Türk'üm ben. Ha. Türkçe düşünürüm. Düşünürüm. Ne bunlar? Deneyeyim mi? Hangisini yiyeyim? Bu ne? Baklacan. Baklıcan. Ablam ye diyor. Şu patlıcanmış. Mesela şöyle göstereyim. Çok farklı ya buradaki şeyler. Şu da patlıcan herhalde. Patlıcan. Et olanları da vardı bunların sanırım. Değişik değişik. Rahmat sağ ol. Rahmat. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun abla. Rahmat. Ne başka ne var burada? Bu ne? Kabuska mı? Sebze. Bu çok ama çok o. Bu ne? Bu mu? Havuç. Sucu acı. Sütü acı diyor ablamız da anlamadım tam da. Düşünmedim. Düşünmedim dedim. Acı sucuğunu içeceğim. Yok düşünmem. Düşünmesem mi? Yok. Ama zormuş. Zor mu? Ablam para almadı ben de ondan şey alıyorum böyle karışık. Deneyelim sonra. Kança son? Yine 12 misin? Ben 12 bin son. Tamam. Alır. Sağ olasın ablam rahmat. Rahmat. Sağ ol senin. Rahmat sağ olun. Burada da satıyorlar bakın. Her yerde var aynı şeylerden. Ben aldım şimdi bayağı var ya bayağı koydu. Yarım kilo mu oldu artık ne oldu? Akşam yarım artık. Güzel. Sevdim bunları. Pazar çok kalabalık değil ama bugün. Cumartesi olmasına rağmen. Ballar var. 40 bin, 30 bin, 15. Şunlar 15 bin mesela 1 dolar civarı bal. Bal bunlar ha? Bal. Yok. Miel. Miel. Miel mi? Miel İspanyolca ya. Bal. Bal demiyoruz mu siz? Bal. İspanyolca da miel diyorduk. Burada da mı miel diyorlar anlamadım ki. Pazarda muhabbet oluyor arkadaşlar. Diğer yerlerde olmuyor işte. O yüzden ben de buralara daha çok geliyorum ki insanlarla tanışabilelim. Burada bakın farklı farklı kumaşlar satılıyor rengarenk desenli. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kandaysınız. Hayırdır? Türkiye. Kıyafetler var. Böyle kumaşlar var. Rengarenk. Bunları herhalde kıyafet için kullanıyorlar. Aldık bakalım gezelim pazarda. Aleykümselam. Aleykümselam.
Niye kaçıyorsunuz? Selam verip kaçıyorsunuz mu? Fiyat olayına bununla çok girmiyorum artık çünkü önceki yerlerde zaten göstermiştim. Aşağı yukarı aynı fiyatlarını. O yüzden daha çok insanlarla konuşmak lazım. Burada mesela böyle farklı cevizler de var. Pikancı. Pikan mı? Yok. Ne bu? Yangak. Ha? Yangak, aprikos. Yalgak. Ha, şu pikan. Pikan. Pikan bu değil mi? Bakın burada pikan cevizi var böyle. Brezilya'da oluyormuş galiba bu. Kayırdensiniz. Türkiye'den. Türkiye. Ha, kandayız. Rahmet. Zahmet. Özün yaşlı mı? Bademler var bakın şöyle. Badem. Kabuklu farklı. Onun dışında şöyle şeyler var. Çekirdek barları. Bunun adı ne? Kazinak. Kazinak. Güzel, yakşı. Rahmet kardeş, sağ olasın. Az önce konuşuyorum diye çekiyormuşum da konuşmuyormuşum. Öyle dolmuşa bindim de şimdi. Bunlar genelde hani 6-8 kişilik falan oluyor. Paylaşımlı kullanıyorsunuz işte dolmuş gibi. Gideceğim yere gidiyor bu da. Bindim o yüzden ben de. Dönelim artık. Pazarda çok fazla insan yoktu. Güzel de sohbet oldu. Sağ olsunlar. Akşam bir daha çıkacağım Eskişehir'e. Bir de ışıklandırmayla görelim nasıl. Çünkü dün yorgundum, çıkamamıştım. Bugün son gecem, o yüzden bugün hem kendim görmek istiyorum hem de size göstermek istiyorum. Öyle şimdi kaldığım yere dönüyorum. Sonra görüşürüz artık. Selamlar. Saatinde oldu. Çıktım ben dışarıya. Bakın genel olarak Orta Asya ülkelerinde, özellikle Kırgızistan ve Özbekistan'da böyle evlerde gece aydınlatması pek olmuyor. Saat 7 şu an, yani düşünün. Siz ne görüyorsanız ben de o kadarını görebiliyorum. Telefonun ışığını tutarak yürüyorum yani, şu an öyle söyleyeyim. Soğuk bir de hava. Havalar soğudu gerçekten artık. Hani buraya gelecekseniz Ekim'in sonunu geçirmeyin derim. Birazdan Eskişehir'e ulaşacağım ben. Şimdi geldim Eskişehir bölgesine. Allah, buranın ışıklandırması zayıf olduğunu söyleyebilirim. Yani ben girdikten bir yerden sonra ışıklandırma başladı. Sadece böyle ana yapıların yanında var. Çocuklar top oynuyor bakın burada. Dünya üzerine top oynanan en güzel yerlerden biri olabilir. Kale kapısını kale yapmışlar. Evet, kale kapısını kale yapmışlar yani. Doğru söyledim. Dedim ne diyorum ya, ben şaşırdım mı dedim de yok. Güzel ya, en azından şu ışıklandırma çok güzel, bakın yer altına yaptıkları. Çok güzel bir ışıklandırma olmuş açıkçası. Şu karşı sol tarafta duran sabah ziyaret ettiğimiz İslam Hoca Minaresi. En yüksek minaresi buranın. Tabi şimdi zamanında hani en yüksek de günümüzde belki hani daha yükseği vardır artık, bilmiyorum da. Şimdi bunların bu önemini kaybetmemesi için muhtemelen daha yükseğini yapılmasına izin vermezler diye tahmin ediyorum. Masz klubki przyjmują zaraz. Do tego no?
Şehri gezdik geldik arkadaşlar akşam. Soğuktu yani çok da fazla yapılacak bir şey yok. Hani insanlar genelde oraya akşam bir tur atmak için gidiyor ya da yemek yemek bir şeyler içmek için gidiyorlar. Çok fazla bir şey yok açıkçası. O yüzden döndüm ben de. Soğuktu zaten. Yani Hiva için şunu söyleyebilirim. Bir gün ayırsanız, bir tam gün gece ve gündüzünü görürseniz bence yeterli olur. Zaten gezilecek yer çok büyük değil hani. Kalenin içinde geziyorsunuz. Kalenin içinde zaten 1,5-2 saatte, taş çatlası 3 saatte gezersiniz. İçerilere falan detaylı bakacağım diyorsanız tabii ki hani daha fazla vakit alır ama kabataslak gezmek istiyorsanız 3-4 saatte bitirirsiniz yani öyle söyleyebilirim. Şimdi yaşadığım ilginç bir durumdan bahsetmek istiyorum. Beni uzun süredir takip edenler biliyorlardır. Couchsurfing diye bir uygulama kullanıyorum genelde. Couchsurfing uygulaması ne uygulaması arkadaşlar? Gezginlerle gittiğiniz ülkelerdeki işte yerel insanları buluşturan bir uygulama. Siz geziyorsunuz, bir yerde işte konaklamak istiyorsunuz. Birisi de sizinle tanışmak istiyorsa bu uygulama üzerinden siz birini misafir edip ağırlayabiliyorsunuz. Gezginleri vesaireleri. Böyle bir uygulama. Neyse işin özeti şeyden bahsedeceğim şimdi. Ben buraya gelirken burada mesaj yollamıştım. Çok fazla kullanılmıyor açıkçası Özbekistan'da. Orta Asya ülkelerinde çok aktif değil. Kazakistan'da daha aktif olduğunu söyleyebilirim. Daha açık bir toplum. Ondan da bahsedeceğim kısa olarak. Kırgızistan'da daha yeni böyle kullanılmaya başlıyor. Büyük şehirlerde daha fazla insan görebiliyorsunuz ama ufak yerlerde çok fazla insan bulamıyorsunuz. Şimdi ben burada birine mesaj atmıştım. Genelde Özbekistan'da kime mesaj attıysam hiçbir dönüş alamadım. Genelde profillere şey olarak görebiliyorsunuz. Aktif mi değil mi? Bugün online oldu mu olmadı mı onların bilgisini size veriyor. Aktif olduğu halde yani muhtemelen mesajları gördüğü halde cevap vermeyen insanlar olabiliyor. Ben şimdi şöyle bir tecrübeden bahsedeceğim. Buraya gelmeden mesaj atmıştım. Cevap vermemişlerdi. Daha sonradan ben de haliyle bir yer ayarladım. Yani şu anda kaldığım yeri ayarladım. Şimdi su ısıtıyorum. Makarna suyu ve çay için. Neyse mesaj attım dönüş gelmedi. Ondan sonra bir yer book ettim. Agoda uygulaması üzerinden. Booking veya Agoda'yı kullanabilirsiniz Orta Asya ülkelerinde. Sonradan fark ettim ki bu benim Couchsurfing'de mesaj attığım yer şu an geldiğim yermiş. Yani ben rezervasyon yapmış oldum. Aslında burası bir guest house. Dün geldiğimde işte dün buraya ulaştığımda başka insanlar da vardı, gezginler de vardı. Onlar Couchsurfing üzerinden buraya şey yapmışlar, iletişim kurup kalmışlar. Ondan bahsediyorlardı. Benim de oradan geldiğimi düşündüler açıkçası. Yani mesaj attığım kişi beni tanıdı mı tanımadı mı bilmiyorum tabii ama onlar da benim bu Couchsurfing uygulaması aracılığıyla geldiğimi düşünüp işte hatta şeyden falan bahsettiler. Ne kadar iyi insanlar falan. Hiç sizinle sohbet etmediği halde gelip evini açıyorlar, size yardım ediyorlar falan gibisinden şeyler söylediler hani bana. Ben de bozuntuya vermedim açıkçası. Hani ağırlayan insan hakkında farklı bir şeyler düşünmesinler diye. Çünkü bana hiç dönüş bile yapılmadı. Yani iyilik de aslında göreceli bir şey. Anladığınız üzere. Şimdi burada benim için üzücü olan şey yani başkalarına dönüş yapılabiliyor veya ağırlanabiliyor. Hani farklı ülkelerden arkadaşlar. Arkadaşlarla sohbet ettim. Çok güzel insanlar. Çok güzel şeyler üzerine sohbet ettik, konuştuk. Fakat hani benim hani bu yanıt verilmeme durumu biraz canımı sıktı. İşte biz neden işte yanıt alamıyoruz? Farklı insanlar neden ilgi çekici oluyor da biz ilgi çekici mi değiliz yani bilmiyorum. Hani benim yeterli referansım var daha önceden çok fazla insan ağırladı beni. Referanslarım fazla yani. Yani güven meselesinin olabileceği bir durum yok. Çünkü ben önceden Güney Amerika'da kaldığımda işte kadın referanslarım da var. Beni evliliğine ağırlayan insanlar oldu, aileler oldu bu şekilde. Yani hani ağırlayan kişi de zaten erkek. Hani onda da bir sıkıntı yok ki evde de kalmıyor kendisi. Hani anlamadım neden acaba bana cevap dahi yazılmadı, başkaları ağırlanıyor falan böyle. Hani arkadaşları suçlamıyorum. Onlar zaten uzun zamandır da kullanıyorlar güzel bir şekilde. Biz de çok güzel sohbet ettik. Hatta gelecek seyahatlerim konusunda onlardan çok fazla şey de öğrendim. Bilgi de aldım. Şimdi şu konuda anlaşalım. Yani kimse sizi ağırlamak zorunda değil. Kimse size mesaj atmak falan vesaire zorunda değil. Hani böyle beklentiler biraz çocukça olabilir. Fakat hani bilmiyorum her gün bir insanın aktif olduğu bir platformda işte uygun değilim, müsait değil ya da işte şey değilim. Çok fazla kişiyi ağırlayamıyorum. Şu an başka misafirlerim var. Hani
Bunun gibisine iletişimler kurulabilir hani güzel bir şekilde. Çünkü bu platformun kullanılma amacı arkadaşlar kültürelçiliği. Yani siz kendi kültürünüzü tanıtırsınız. Konuk olduğunuz kişinin de kültürünü öğrenirseniz bunun asıl amacı bu. Hani farklı amaçlarla kullanmaya çalışan insanlar yok mu? Var. Çok fazla var hem de. Türkiye'de de var aslında. Kadınlarla tanışma amaçlı kullananlar var. Burada gördüğümde de bakıyorum. Bazı insanlar bu amaçla kullanıyor. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Tercih ettiği profil işte sadece kadınlar olursa ya da referanslara bakarsınız sadece kadınları ağırlıyorsa böyle şeyler olabilir. Burada şimdi şöyle bir şey var. Kadınlar sadece kadınları ağırlayabilir. Çünkü Orta Asya ülkelerinde şey var. Su kaynıyor. Çay yaptım. Şimdi devam edeyim konuşmaya. Ya dediğim gibi kimse size iyilik yapmak zorunda vesaire değil. Fakat bu platformların kullanılma amacı hani birbiriyle tanışmak vesaire. Bu konuda seçici davranan insanlara herhangi bir neden göstermeden işte bu şekilde davranışlar hoş olmuyor açıkçası. Ya ben sevmiyorum. Kimsenin hoşuna gitmez sonuçta böyle davranışlar. Bu arada şunu söyleyebilirim. Yani Orta Asya ülkeleri gerçekten çok misafirperver. Bugüne kadar kaldığım yerler oldu. Hepsini gösterdim, paylaştım. Hatta az bile göstermişim gösterdiklerimi onu söyleyebilirim. Fakat bazı ülkelerde şey olayı var. İşte biz çok misafirperveriz vesaire denilip hani onu sadece belli kesime gösterip farklı insanlara göstermeyi tercih etmiyorlar. Ya da işte tercih ettiklerinde cinsiyetçilik olayı da olabiliyor. Böyle şeyler can sıkıcı durumlar olabiliyor açıkçası. Ben tabii çok şeyimde değil. Param var kalırım bir yerde. Kimseye güvenerek yola çıkmıyorum. Şimdi ben böyle konuştuğumda farklı insanlar yorum yapıyor. Onu belirteyim. Biraz ucu açık konular oluyor çünkü. Herkesin niyeti de iyi olmuyor bu tür yorumlarda. Diyor işte paran yoksa çıkma yola, git çalış, kimse seni konuk etmek zorunda değil. Olay bu değil ama işte hani bahsettiğim durum bu değil yani hani. Neyse velhasıl kelam hani çok fazla da uzattım. Yani bu platformu böyle seviyorsanız insanlarla tanışmayı kullanmanızı öneririm. Neden öneririm? Çünkü bu platformun asıl amacı ön yargıları yıkıcı bir yanı var. Hani bir ülke hakkında ön yargınız vardır. O ülkeden bir insan geliyordur ülkenize, şehrinize, kaldığınız yere. Onu ağırlama şansınız olur. O kültürü daha yakından tanıma şansınız olur. Yani bakarsınız o ülke hakkında, o kültür hakkında düşündüğünüz şeyler belki sizin sadece ön yargılarınızdır. O insanla tanıştığınızda bu ön yargıları yıkabilirsiniz. Bu yüzden çok güzel bir uygulama. Ben bugüne kadar çok güzel insanlarla tanıştım açıkçası. Arada sıkıntılar da oluyor fakat hani orada referanslara falan bakarak, referansları okuyarak, profilleri biraz daha inceleyerek düzgün bir iletişim kurmaya çalışarak bunları da bertaraf edebilirsiniz. Bu vesileyle işte birilerinin kullanmasına vesile olup da hani insanların ağırlanmasına sebep olursam da ne mutlu. Bana onu da paylaşmış olayım. Uygulamayı bırakırım ben. Aşağıya da yazarım. Ben seyahatlerimde sıkça kullanmaya çalışıyorum çünkü yerel kültürü en iyi tanıyabileceğiniz uygulamalardan bence bir tanesi. Çok güzel bir aracı platform oluyor. Gidiyorsunuz insanların evinde konuk oluyorsunuz. Evde nasıl yaşıyorlar, nasıl bir kültüre sahipler, aile iletişimleri nasıl, bunların hepsini canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne yapıyorlar evde, nasıl bir yaşam sürüyorlar, bunları çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Yoksa bir ülkeye gittiğinizde restorana gidip işte gezilecek yerleri görüp pazara gidip kısıtlı bir görüşe sahip oluyorsunuz. Tabii görebilirsiniz birçok şeyi fakat kısıtlı olur. Evde insanların yaşam biçiminden de hani birçok şey öğrenebilirsiniz. O yüzden de güzel bir uygulama dediğim gibi. Böyle bu tecrübemi de paylaşmak istedim. Videoyu buraya kadar izleyenler olduysa görüşlerini de yazarlarsa sevinirim. Ve buraya kadar izleyenler Hiva yazarsa videoya ben de kim izledi buraya kadar anlamış olurum. Videolarda genelde böyle şifreler vermeye çalışıyorum video sonlarında ki kimler izliyor ben de anlayabileyim. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum bu destekleri için. Çünkü bizim de videolarımız izlenirse eğer seyahatlerimize devam edebiliyoruz. Hoşunuza gidiyorsa içeriklerim, ben daha çok işte bu şekilde yerel kültürleri tanıtmayı seviyorum. Gezilecek, görülecek yerlerin dışında insanlarla tanışıp hayat hikayelerini de göstermeye çalışıyorum. Farklı bir seyahat anlayışım var diyebilirim. Öncelikle insan aslında benim için gezilecek, görülecek yerlerden önce. Özbekistan'ın bu turistik yerleri benim için sınıfta kaldı insan olarak. Çok ticari bir ilişki var burada. Onu söyleyebilirim. Şimdi videoyu belki Özbekistan'ın izleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olacaktır. Hani genelleme yapmak istemiyorum ama Semerkant, Buhara veya Hiva biraz daha azdı açıkçası. Fakat Semerkant ve Buhara için çok ticari ilişkilerin döndüğünü söyleyebilirim. Yani Buhara'da neredeyse her ev zaten
otel, pansiyon şeklinde hizmet veriyor. Tabii ki insanların geçim derdi var, zor hayat koşulları var burada, onları anlıyorum ama orada bir önceki videoda benim paylaştığım bir durum vardı. Hiç hoş bir durum değildi yani bugüne kadar yaşadığım en kötü deneyimdi, hostel deneyimi. Yani böyle şeyler söyleyebilirim. Azerbaycan için de mesela, Azerbaycan'da ben 2 hafta gezmiştim. Azerbaycan'da Couchsurfing'i kullanmaya çalıştım. Orada da yine aynı şekilde kadın arkadaşlar oluyor. Onlar kadınları ağırlayabiliyorlar sadece normal olarak. Fakat başkaları da oluyor mesela. Onlar erkek ağırlamayı tercih etmiyor. Sonra bana yorumlar geliyor mesela işte abi gelirsen seni konuk edelim. Öyle yapalım, böyle yapalım. İşte konuk etmek isteyenler bu uygulamayı kullanabilir arkadaşlar. Çünkü ben ülkeye geldiğimde videoyu paylaştığımda o ülkeden ayrılmış oluyorum zaten. Hani sizin davetinize icabet etmem mümkün değil. Sosyal medyada ben çok anlık paylaşımlar yapmıyorum. Instagram üzerinden işte bazen story atıyorum. Güzel şeyler yaşarsam, paylaşırsam. Her zaman vakit bulamıyorum anlık paylaşım yapabilecek yani. O yüzden hani bunu söyleyen arkadaşlar bu uygulamaları kullanırsa insanlara daha rahat erişebilirler. Ülkenize, şehrinize gelen insanları görebilirsiniz ve ağırlayabilirsiniz. Misafirperverliğinizi bu şekilde gösterebilirsiniz. Yani bana yorumlarda biz şöyle misafirperveriz, böyle misafirperveriz demeniz çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Bunu size gelen insanlara bir şekilde göstermeniz lazım. Yoksa ben böyle beklentiler içinde değilim ama insanlarla temas kurup bunları tanıtabilmek amaçlı insana ihtiyacımız var. Bunu söylemeliyim yani. Öyle. Teşekkür ederim izleyenler için. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda artık Özbekistan içerisinde yer alan, özerk bir bölge olan Karakalpakistan'a doğru ilerleyeceğiz. Özbekistan seyahatimde artık son günlerime yaklaşıyorum. Bunu söyleyeyim. Sonraki rotam için de ilerleyen videolarda beraber göreceğiz artık neler olacağını. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yuva'dan selamlar.